bir Polonya-Rusya, Ukrayna-Rusya savaşından sonra bekleyebiliriz diyorsunuz aslında. Buna savaş mı diyelim yoksa Rusya'nın müdahalesi mi, gücü altına alma mı onu artık yaşayıp göreceğiz hep Evet. birlikte. Şu başlık bence önemliydi. Batı Putin'in elini öpecek dediniz. Özellikle Macron özelinde söylediniz bunu. Tabii ki. Kaldı ki Almanya'da da işler iyi gitmiyor. Zaman zaman Almanya'dan yayınlar yapıyoruz. Arkadaşlarımız oradan bilgi aktarıyor. Son bir yılda Türkiye gibi oldular neredeyse. Ekonomi %100'e yakın bir enflasyon getiriyor orada da. Bu da tabii Almanya için yeni kararların arefesi anlamına geliyor. Anlattıklarınızdan yola çıkarak yine takıldığım bir yer var. Özellikle bu yaz Air Defender diye bir tatbikat var. Avrupa'da olacak. Avrupa'nın tamamında NATO bünyesinde bir tatbikat olacak. Amerika'da bununla ilgili çok ciddi bir haber pompalaması var. Özellikle söylenen şu ki NATO tarihinde görülmemiş bir tatbikat olacak. Avrupa'da önemli bazı, mesela Almanya'nın bir hafta sivil uçuşa bile havanın kapatılacağı, hava yolunun kapatılacağı bilgisi geliyor bize. Bu tatbikatın anlamı acaba bize 3. Dünya Savaşı ile ilgili sinyal bazında olabilir mi? Şimdi Nisan'ı Mayıs'ı konuşuyoruz ama Tabii bu tabii tabii. tatbikatı da Avrupa'nın haritası üzerinden yorumlayacak olursak eğer 2023 yılı tehlikeli bir yıl diyebilir miyiz hocam? Tabii ki yani bence birbirlerine karşı kabaran büyük iki bloklaşmayı görüyoruz 2023'ün içinde ve bunun tabii ki aylar içerisinde yıl sonuna kadar da bu büyük kabarmaları göreceğiz. Ama işte bu güneş tutulması öyle bir derecede ki Emrah Bey savaşı patlatmıyor. Savaş patlamak üzereyken sivilce kalıyor. Sivilceyi patlatamıyorlar. Çünkü sanki biri girecek. Bakın biri iyiye çevirecek. Belki zaman bu zaman değil diyecek. Belki Dünya Savaşı'nı 2-3 sene, 5 sene erteleyecek ya da belki bir sene erteleyecek. Ama sanki biri devreye girecek ve Dünya Savaşı'nı erteleyecek gözüküyor. Ama evet dediğiniz çok doğru ama Avrupa'da bu tatbikat tarihleri alındı. Nedeni şu, NATO ile alakalıydı ama nedeni şuydu. Rusya'nın ve Çin'in bloklaşmasına karşı, kamplaşmasına karşı bir ittifak kurmasına karşı Batı da NATO öncülüğünde Amerika'da bir ittifak gövde gösterisi yapacak. Kime karşı yapacak? Putin'le Çin'e karşı yapacak. Yani siz hazırsanız biz de hazırız diyecek. Çünkü Xi çok güzel. Çin Devlet Başkanı Xi açık açık net söyledi. Bakın hiç ekranlardan kaçmadı. Subliminal bir mesaj vermedi. Ne Evet. dedi Putin'le görüşken, toka yaparken? Çin ordusu savaşa hazırdır dedi. Ne demektir? Bu dünyaya bir gözdağı veriyor. Çin ordusu savaşa hazır, ben Putin'le de el sıkıştım. Biz bir bloğuz, bir kamplaşmayız dedi. NATO'nun da böyle bir karar alıp Avrupa'da böyle bir gövde gösterisi yapması karşıt blok olarak çok da doğru bir eylemdir. Karşılıklı ikisi birbirine güç gösterisi yapacak. Bunun özü bu. Fakat işte bir savaş çıkacak mı? Savaş çıkmaya ramak kalırken birilerinin devreye girmesiyle ya da kötüye giden bir olay birdenbire iyiye dönebilir, ertelenebilir diye düşünüyoruz. Bu ertelemelerin içinde birçok neden de olabilir. Yani buna büyük bir dünyasal doğal afet diyebiliriz, nükleer bir patlama diyebiliriz, kimyasal bir sızıntı diyebiliriz, kimyasal bir sızıntı da olabilir, bir nükleer patlama olabilir, bir yerde yanlışlıkla bir şey patlayabilir. Hani istem dışı bir şey de gündeme gelebilir. O nedenle Papa ölebilir. Yani bir anda Hristiyan dünyası farklı bir noktaya çekilebilir. Yani bir şeylerin önüne bir şey geçecek. Hatırlayın ben Ocak ayında Papa'yı paylaştım. Papa da kalp krizi geçirdi hastanede. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Satürn balığa girdi. Dünyadaki tüm dini merkezlere de dikkat edelim. Şimdi birileri ülkelerde yapılan seçimlere müdahale ediyor çaktırmadan. Birileri ülkelerin iç dünyalarını içini karıştırmaya çalışıyor. Birileri her ülke için yeter. Ben Polonya'nın içinde karıştıracaklar aslında. Orada mesaj olarak verdim. Herkes kendi tarafına yakın kişinin ülkede yönetime gelmesini istiyor. Yani diyelim Yunanistan'da bana yakın biri gelsin iktidara. Orayı karıştırıyorum ya da oraya bir destek bir şey yapıyorum. Yunanistan'da bana yakın bir iktidara geliyor. Kim o iktidara gelen? Benim ittifakım olacak. Bulgaristan'da bana yakın bir iktidara gelsin. İşte Polonya'da bu gitsin, Batı'yı tutuyor, Putin'e yakın bir iktidara gelsin gibi bu şekilde bir güç dengesi ve ülkelerin içindeki siyasi çalkantılara müdahaleler olabilir. Gizli eller devreye girebilir. Plüto kovadayken de halk da tam tersi dünya halkı da
özgürleşme, bağımsızlaşma ve bir nevi devrimler döngüsüne doğru da girecek. Teknik ve teknolojiyi hızlandıracak. Ülkenin üst noktalarındaki siyasi kargaşalar bu şekilde kamplaşmalar ve manevralar yaparken, manipülasyonlar yaparken halk da tam tersi, dünya halkları da tamamen özgürleşme, bağımsızlaşma, yönetimlere karşı tepkisel ifadelere girişecekler gözüküyor. Bakın, Satürn balığa girdi. Hiç bekler miydiniz İsrail'den böyle bir tepki? İsrail'in kendi ülkesi içindeki sağ kanat, bir de yani milliyetçi muhafazakar Yahudiler, yani Museviler ne Milyonlar insan yaptılar? sokağa döküldü. Tabii şu an İsrail'de hala olaylar durulmaz. Neden durulmaz? İsrail 14 Mayıs 1948 doğumlu, kuruluşlu bir ülke. Bu ay tutulması, 14 derecedeki Zubel El Gonobi tam İsrail'in aksında, üstünde. İsrail'de çok önemli olaylar büyür, daha bu olaylar bitmez. Kudüs'te daha çok olaylar duyacaksınız. Sağ kesim bir de ayaklandı. Dikkat edersiniz. Genelde Evet. ülkelerde hani özgürlük adı altında sol kesim genelde isyan bayrağı açarken, sağ devlete, millete bağlı bir dayanışma gösterirken sağ kesim, dikkat edin, İsrail'de sağcılar sokağa çıktı. Tam tersi, sol ve hani onların İsrail sol ve aydın kesimi olaya karşı tepkisiz, ses çıkarmıyor. Çünkü sağ kesim niye? Devrim yapmak istiyor. Yönetimi değiştirmek istiyor. İsrail daha da dini egemenli bir çizgiye çekilsin istiyor sağ kesim. Çünkü İsrail'in değerlerinden koptuğu düşünülüyor. Ve yöneticisi şu an risk altında. Çok fazla yaptığı uygulamalar ve aldığı hükümetsel kararlarla İsrail halkını hiç mutlu etmiyor. Ayrıca bakın, Papa'nın hastalanması, 2023 Papa'ya dikkat edin. Vatikan'da önemli olaylar var. Ayrıca İstanbul'daki Bartolomeos, bakın, Ortodoks patriği de gündeme gelecek. Satürn balık döngüsü. Tam da bu dönemler. Yine size ekstra bir şey söyleyeyim. Bu sene hacca gidenler, İslam dünyası da dikkat etmeli. Mekke, Medine topraklarına bu sene özellikle Kurban Bayramı arifesinde dikkat edilmeli. Lütfen Neden? değerli hacılarımıza dikkat etsinler. Yani tüm Neden? dini mabetler, dini kurumlar, dini alanlar biraz sıkıntılı olabilir. Gökyüzü, Satürn balık, dinsel alemler, dinsel bölgelerde bazı sıkıntılar olabilir. Mesela şeytan taşlama sırasında Mina'da bir yine kaos çıkabilir. Dikkat edilsin. Birçok hacı maalesef orada e, ezilebilir. Yani bir takım olaylar olabilir. Mekke'de, Medine'de dikkat edilmesi gerekir. Papa'nın Vatikan'a dikkat edilmesi lazım. Kudüs'e dikkat edilmesi lazım. Özellikle Patriğe dikkat edilmesi lazım. Ortodoks cenahının, çünkü tüm Ortodoksları Ruslar bir çatı altında toplamak istiyor. Ortodoksların da dini mabedi İstanbul'daki, Haliç'teki, Balat'taki kilise. Yani merkez mabedi orası, Patrik. Evet, şimdi bütün dini yerler, İsrail başlattı zaten. Dünyada bir tek önemli din devletlerinden bir tanesi İsrail'dir. Biliyorsunuz, din devletidir İsrail. Ve ilk olaylarda İsrail'de başlamıştır bir takım çözülmelerin gündeme gelmesi. İsrail'deki bu olaylar devamı gelecek, daha da büyüyecek dediniz ya. Burada bir devrime sebebiyet verecek mi? Ve bu olaylar dünyayı, özellikle Türk dünyasını ve İslam dünyasını nasıl etkileyecek sizce? Nasıl görünüyor? Burası aslında kendi iç çatışmaları, İsrail'in kendi iç çatışması, görünen o haritası öyle gösteriyor. Fakat olaylar şöyle ki, onlar kendi içlerinde, iç yönetimlerinin Amerika tarafından karıştırılmasını istemiyorlar. Aslında insanlar hep yıllardır, Emrah Bey, bütün dünyanın bir yanlış algısı vardır. Üst düzeydeki baronları saymıyorum. Yani Yahudi asıllı olabilen baronlar olabilir, bilemem. Ama İsrail'in kendi ülkesi adına söyleyeceğim. İsrail genelde açık oynuyor kartlarını. İsrail gizli oynamıyor. Ben haritasını çok iyi inceledim. İsrail'de bir manevra var mı? Yok. İsrail eğer Filistin'e vurmak istiyorsa açık açık gidiyor, vuruyor. Ve dünyanın gözünün önünde katliam yaparsa da yapıyor. Ayıp bir şey, yanlış bir şey, tamam, ama yapıyor. Diyor ki ben açık oynuyorum kartımı. Şimdi İsrail Boğa burcu. Boğa kartını açık oynar.
Ve yapacağını da gösteririm. İsrail'de gizli bir düşmanlık, dünyayı karıştıracak bir tehlike ya da tehdit şu anlık görünmüyor. Kendi iç çatışması var. Aslında bir şey yapmıyormuş gibi görünen, kendini dünyaya meleke kabul eden, melek gibi gösteren İsrail'den çok daha tehlikeli bir devlet var. Ortalığı hatta şu an İsrail'in Kudüs'ünü de, Tel Aviv'ini de karıştıran bir devlet. Yani onu da çok iyi Kim biliyor. hocam? Neresi? Çok iyi biliyor yani. Herkes biliyor o devletin kim olduğunu. Yani dünyanın şu an patronu kabul eden bir devlet kendini. Şimdi o devlet USA yani kendini biliyor bu ABD. Şimdi bakın o daha manevracı. Yani iyi görünen, dost görünen arkadan vuran manevra. Öyle görünüyor. Çok net yani. İsrail çok arkadan vurmuyor. İsrail açık oynuyor kartlarını. İsrail diyor ki ben burayı alacağım. Gidiyor, savaşıyor, alıyor ya da almıyor. Çatışıyor. İyi veya kötü yönünü gösteriyor. Rengi belli İsrail'in. Ama diğer patronun rengi belli değil. E, Diğer patronun canı sıkıldığı zaman menfaati en üst noktada. Canı sıkıldığı zaman İsrail'i de karıştırabilir, İran'ı da karıştırabilir, Rusya'yı da karıştırabilir. Nitekim yapıyor. Gelip Yunanistan'a da çöreklenebilir. İstediği her şeyi yapabiliyor. Çünkü iyi görünüyor. Hiç kimse onu sözde suçluyor. Gerçekte gösteremiyor. Çünkü her şeyini yer altından yapıyor. Yani manevrasal yapıyor. Ben İsrail'den insanların çekilmesini yanlış görüyorum. İsrail çok açık oynuyor kartlarını. Çok da net oynuyor kartlarını. Bir yanlış yapıyorsa da yanlışını açık yapıyor. Saklı gizli yapmıyor, manevra yapmıyor. O yüzden e, daha tehlikeli insanlar da var, ülkeler var daha doğrusu. O ülkeler aslında daha riskli olduğunu düşünüyorum. Hani yüze gülüp de arkadan gol atan devletler var. Seninle dost gibi görünüyor, müttefik gibi görünüyor. Ama arkadan düşmanına bütün istediğin materyali, malzemeyi sağlıyor. Bunlar daha riskli. O yüzden İsrail'in de şu an o devletler tarafından karıştırıldığını, kendi iç dengesinin bozulduğunu görebiliriz. Tabii bu da tutulma haritasında çok net görünüyor haritasında. Yani 14 Mayıs 48 haritasında çok da net görünüyor. Tabii bunlar bir neticeye varacak. Böyle kalmayacak. Bir neticeye doğru gidecek. Ama kendi içinde bir yenilik yapacak. Yani bir devrim niteliğinde. Yeni devletlerin kurulması, iç devletlerin iç düzenlerini, sistemlerini değiştirmesi. Ben dünyada birçok devletin sistem değişikliğine gideceğini, kendi iç dünyasındaki değişimini 2023, 24, 25'e kadar tamamlayacaklarını biliyorum. Buna İsrail'de, Türkiye'de dahil olmak üzere sistem değişikliği yapacaklar. Yani var olan sistemin tıkandığını görecekler, o sistemin bir yere varamadığını görecekler. Kendi içlerinde alacakları kararla sistemlerini yenileyecekler. Hatta yeni anayasada yapabilirler. Ben Türkiye'nin yeni bir anayasa yapacağını zaten takvim olarak da 2024 yılı anayasası olarak da söylemiştim.